MEF hazırlığı anlattığımız videoya hoş geldiniz. MEF'e başlarken hazırlık hakkında bir sürü soru vardı benim aklımda. Bu yüzden hazırlığı da taze bitirmişken şöyle güzel bir video çekelim dedim. Ve sınavdan yeni çıktıktan sonra okul araştırırken İngilizceniz yeterli değilse ya da hazırlık okumak istiyorsanız hazırlıkla ilgili videolar izlemek güzel oluyordu. Ben de burayı tercih etmeden önce araştırmıştım. Fakat buna dair çok fazla video bulamamıştım. Ve aslında bu genel olarak üniversitelerin hazırlığı ilgili de bir video olabilir. Bizim okulun tabii ki farklı yanları var. Ama genel bir hazırlık eğitiminden bahsedeceğiz bu videoda. Özellikle MEF için. MEF'i tercih edecek insanların kafasında soru işareti kalması diye. Ya da MEF'i tercih etmiş, hazırlığı merak eden. Evet. Hazırlık zor mu öncelikle? Ben direkt sana bunu sorayım. Evet. Hazırlık zor mu? Hazırlık okuduğun için pişman mısın mesela? Öncelikle hazırlık okuduğum için pişman değilim. Hazırlık güzel bir seneydi. Soruna gelip sonra bunu açacağım birazdan. Hazırlık zor mu? Zor kavramını şey olarak düşünmek lazım bence. Vakit alıyor mu derseniz alıyordu. Yoğundu. Ama içerik olarak baktığında zor değildi. Yani her şey yapılabilecek kıvamdaydı. Ama yoğunluk olarak bakarsak zordu. Tabii. Özellikle bizim okulun son kuru olan Pre-Faculty Level söyleyemedim. Pre-Faculty mezun olarak o ben bir fragman okulun İngilizcesiyle değil. O levelde farklı bir eğitim vardı. Onun detaylarına birazdan geleceğiz. Ama bu dediğimden yola çıkarak benim için zordu. Senin yorumun mu? Yani evet, öğrencileri zorlar bir sisteme sahip ama yapılmayacak bir şey de değil. Ben buraya gelirken biraz gözüm korkmuştu. Yani yapamazsam edemezsem diye düşünmüştüm ama mesela İngilizcemin iyi olduğunu düşünerek gelmiştim hazırlığa. Ve açıkçası İngilizcemin o kadar iyi olmadığını fark ettim. Buradaki hocalar olsun, hocaların güzel İngilizcesi vesaire, onlara da birazdan değineceğiz. Evet. O yüzden zordu ama güzeldi. Ben okuduğum için pişman değilim. Çok zor değildi yani. Yapılabilecek düzeydeydi. Bir de sana bir şey daha sormak istiyorum. Hazırlık nasıl oluyor? Yani hazırlığa direkt herkes başlıyor mu? Yoksa... Bunun hakkında bilgi vermeden önce sorunu ben tekrar edeyim. Sen okuduğun için pişman mısın? Değilim. Okuduğum için değilim yani. Hazırlıkta farklı bölümlerden bir sürü güzel arkadaşlar edindim. Ki biz farklı bölümlerdeyiz normalde. Ben psikoloji... Endüstri mühendisliği. Evet. O yüzden pişman değilim. Okulda güzel arkadaşlar ediniyorsunuz burada. Ve boş bir sene gibi de geçmiyor böyle. Boş beleş de hissetmiyorsunuz. Ama böyle güzel arkadaşlıklarınız oluyor. Güzel hissettiriyor. Evet. O zaman birazcık da hazırlığın içeriğinden bahsedeyim. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra okula sizden bir SMS gelecek. Bu SMS'te sizin mail adresiniz ve şifreniz olacak. O mail adresinize girdikten sonra gerekli bütün ayrıntılı bilgiler size mail gelecek. Ve okulun bir web online sınavı var. Yani bizim girdiğimizde online'da, muhtemelen size de online olacak. Bu online sınavda sizin İngilizce seviyenizi ölçüyor. Eğer İngilizceniz yeterliyse direkt geçebiliyorsunuz. Değilse de sizi seviyenize göre kurlara atıyor. Bu sınava biz de girmiştik. İlk başta garip bir sınav gibi geliyor çünkü online. Ve sizin her yeteneğinizi ölçüyor. Okuma, konuşma, dinleme. O yüzden değişik bir sınavdı benim için. Daha önce bu tarz bir sınava girmemiştim. Eğer hani İngilizce belgeniz varsa bunları göstererek hazır atlayabiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem atlamayın. Her türlü okuyun yani. Güzel yani bence değer, okumaya değer. Evet. Ve web sınavı için ben de şunu söyleyebilirim, bir tık zor gelmişti bana. Dedim ki yani kesin A1'den falan başlayacağım çünkü zor gelmişti. Aynı zamanda web sonucuna göre bizim 5 kurumuz var değil mi? Toplamda 5 kurumuz var. Eğer birinci kurdan başlarsanız yaz okuluna kalıyorsunuz. Ve seviyenize göre kurlardan başlattığı için de okulu erken bitirme şansınız, seneyi erken... Hazırlıkta toplamda 5 kur okumanız lazım. Ama yıl içinde 4 kur okuyabiliyorsunuz. Hani eğer sıfırdan başlarsanız 5 kur okumanız gerektiği için son kurunuzu yaz okulu olarak okuyorsunuz. Ama okulun şöyle bir şeyi var. Eğer ilk 4 kurunuzu başarıyla geçerseniz son kurda para vermiyorsunuz yaz okulu için.
Fakat kalarak yaparsanız yazı okulunu para veriyorsunuz. Bu yüzden sıfırdan başlamak bir tık daha yorucu oluyor. Çünkü bütün konuları okuyorsunuz. Hı hı. Sınavda da sınavı mümkün olduğunca geçmeye çalışın. Çünkü ne kadar iyi yaparsanız sınavı o kadar ileri kurdan başlıyorsunuz ve bu sizin için bir avantaj oluyor. Hem eğer erken bitirme şansınız doğuyor. Bizim gibi erken bitirirseniz biz bir çeyrek dönem kadar erken bitirdik ve o boşlukta da seçmeli ders aldım ben. O almadı. O. İmkan almadı. Onu da anlatırız zaten seçmeli ders konusunda. O yüzden erken bitirmek hem sizin için daha iyi olur. Çünkü size biraz daha zaman kalıyor. Daha bir boşluğunuz oluyor. Ve hazırlıktaki arkadaşlarınızla da vakit geçirebiliyorsunuz aynı anda geçerseniz. Aynı zamanda her level bittiğinde kurlar da sınıflar karışıyor. Yani farklı insanlarla denk geliyorsunuz ki bu çok güzel bir şey. Kurların süresi bir de 8 haftalık. Bir kur 8 hafta sürüyor. Son hafta finaller. Diğer 7 hafta ise dersleri görüyorsunuz. Ve benim hazırlık hakkında en sevdiğim şeylerden biri de kur sonunda 2 haftalık tatiliniz oluyor. Bu tatilde 2 hafta boyunca isteyen kendi şehrine de gidebiliyor. Ve bu tatilin sonunda da size bir mail gelecek. Eda'nın dediği gibi sınıflar karışıyor. Yeni sınıfınızı öğreniyorsunuz. Yeni sınıfta yeni öğrenciler, yeni hocalar. Sürekli böyle farklı insanlarla ders almış oluyorsunuz. Gayet güzel bir özelliği hazırlığın. Evet. Birazdan hocalardan bahsedelim. Olur. Hocalar her level'da size 2 tane hoca veriliyor. Atanıyor. 2 tane hoca veriliyor ve benim gerçekten hocaları çok sevdiğimiz, yani hocaların konuşmasını çok sevdiğim belirtmem lazım. Çünkü çoğu hoca yabancı hocalar oluyor. İngilizcesi ana dili olan hocalar da denk gelebiliyor size. Tabii Türk hocalar da var ama genellikle yabancı hocalar daha çoğunlukta hazırlıkta. Yani bize öyle denk geldi en azından. Ve onların konuşması, İngilizce derslerde hani İngilizce olarak sürekli sohbet edilmesi, bir şey isterken bir de İngilizce istemesi size çok fazla şey katıyor. İngilizce manasında, konuşmak manasında. Bu arada şeyden de korkunuz olmasın. Türk hocaların var fakat Türkçe konuşmuyorlar. Burada yabancılar daha çok Türkçe konuşuyorlar. Evet, gerçekten doğru. Erik Hoca, benim Erik Hocam, selam olsun. Erik Hocam, genellikle Türkçe konuşmayı severdi. Mesela birisi hapşurduğu zaman "Çık yaşa" derdi. Bir ses geldiği zaman, kapı açıldığı zaman "Cinlerim geldi" derdi. Böyle değişik, tatlış bir hocaydı. Bunlar eğitim etkileyecek şeyler değil ama. Tabii sadece böyle yani, o böyle daha çok akılda kalıyor ve güzel oluyor. Türk hocalar bu kurala dikkat ettiği için Evet. sıfır Türkçe. Biz de anlaşırken sürekli İngilizce bir şeyler anlatıyorlardı. Evet. Eğitim içeriğinden biraz da bahsedelim. Eğitimde hazırlığa başladıktan sonra size kitap aldırıyorlar. Kitapları almanız gerekiyor çünkü onlarda kod oluyor. O kodla birlikte ödevlerinizi çözebiliyorsunuz. Ve puanınızın bir kısmını da ödevlerden alıyorsunuz. Kur geçme puanınız bu arada 65 olması lazım ortalamanız her kur için. 65 olursa kuru geçiyorsunuz. Ve ödevlerde bunun %30'u gibi bir şey etkiliyor. Sınavlarınız %60'ı, %10'da derse katılımdan. Sınavlarımız, bu arada sınavlarımızda her yeteneğe göre sınav oluyor. Konuşma, dinleme. Bütün İngilizce için gereken şeyler, listening, speaking gibi mevzularda sizi test ediyorlar ve ölçüyorlar. Ki bu bence güzel bir şey. Listening sınavları da öyle çok zorlu sınavlar olmuyor genellikle. Sınav öncesi size practice yaptırıyorlar ve bu işinize yarıyor. Yani sınavın bir benzerini practice yapıyorsunuz. Bunun dışında practice değil. Ne diyeyim yani? Tamam. Pratik yapıyorsunuz. Allah Allah. Tamam. Sınavlarda da bu şekilde pratik yaparak, hani sınava benzer şeyleri yaparak hem heyecanınız gidiyor hem de birazcık da alışmış oluyorsunuz. Sınavın nasıl bir şey olarak önünüze geleceğini bildiğiniz için daha kolay oluyor.
ve geçmesi çok da zor sınavlar değil. Ama kalırsanız da üzülmeyin yani. Sonuç olarak ileri bir level'da başladıysanız eğer vaktiniz oluyor. Ve muhtemelen reading, listening gibi sınavları lisede görmüşsünüzdür. Onlara çok yabancılık çekmeyeceksiniz. Size en çok, bana öyle olmuştu, değişik gelen konuşma sınavıydı. Çünkü ilk kura başladığımda ben İngilizcem o kadar iyi değildi. Sadece hani kitap üstünde biliyordum. Teorik olarak biliyordum. Böyle bir konuşma tecrübem olmamıştı. Bu konuşma sınavı bu arada kurun sonunda oluyor. Yani hemen bu sınava gireceksiniz diye bir şey de yok. 8 haftanın sonunda son sınavınız bu olacak. Ve bunun aslında benim en sevdiğim sınavdı. En korkmama rağmen. Çünkü bu sınavda 3 kişilik gruplara giriyorsunuz. Size bir konu geliyor rastgele. Bu konu hakkında kişi başı 2'şer dakikanın 6 dakika konuşuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz gibi bir şey. Evet. O yüzden ben bu sınavı en çok bu sınavı seviyordum ve güzel bir puan alıyordum burada. Evet. Aynı zamanda bu hani rastgele bir konu geliyor ama işlediğimiz konulardan gelen geliyor ve bence işlediğimiz konular da güzeldi. Çünkü günlük hayattan şeyler işliyorduk. Mesela bizim beraber girdiğimiz kurda bir tane date gibi bir konu vardı ve hocamız bizi böyle online date'lere atmıştı. Blind date'ler falan yapmıştık. Ve eğlenceliydi, güzeldi. Böyle şeyler vardı ve siz bu böyle hayattan konular işlediğiniz için hem sizi çekiyor hem böyle şey değil, yorucu, sıkıcı değil. Kitap üstünde bir aynen. şey değil. Ve böyle genel olarak dersler sıkıcı geçmiyor. Çünkü siz gruplar halinde böyle sınıflar zaten böyle masalar bir grup olarak oluşuyor ve o gruplarda bir güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Böyle ilk başta başladığım zaman yani böyle ilkokul gibi falan diye düşünmüştüm ama alakası yok. Böyle daha hızlı öğreniyorsun ve kalıcı oluyor. Hem de böyle masadaki insanlarla kaynaşma imkanın artıyor. Ve İngilizce sınavıyla sınıflara gittiğiniz için masanızdaki insanlarla aynı seviyede İngilizceye sahipsiniz. Evet. Bu sayede bir şeye takıldığınızda onlar da sizin gibi biliyor, onlar da takılıyor, onlarla beraber çözüyorsunuz. Evet. Güzel oluyor ve bu arada o date olayının şeyi de nasıl tanışırızla ilgili İngilizce açıklamasıyla ilgili. Sadece uygulama olsun diye böyle bir şey. Evet. Yani... Okulda date'i çıkarmıyorlar. yani öyle bir şey yok da hani aklımızda kalsın ya böyle değişik uygulamalar yapıyorlar ve ben seviyorum öyle güzel. Online dersteki yani online dersler en sıkıcı derslerdir bana göre. Yüz yüze dersler daha iyi derslerdir. Daha iyi öğrenirsin. Ama online derslerde bile böyle eğlenceli geçiyor. Evet, eğlenceli şeyler yaptırabiliyorlar. Güzel oluyor yani. Bu ders içeriği de bu arada kitaplardan gidiyor. Bize dönem başında kitap aldırıyorlar. Biz 3. seviyeden başladığımız için 2021'de 1100 lira gibi bir şey vermiştik kitapları. Ve bizim 3 kurumuz vardı. Eğer fazla okursanız daha fazla verirsiniz. Çok oynamayın. 200 gibi bir şey oluyor. Ve bu bütün etkinlikler kitapta yer alıyor aslında. İlk örnek vermek için şöyle anlatayım. İlk etkinlik okuma etkinliği. Onunla bir şeyler yapıyoruz. Sonra konuşma etkinliği geliyor. Onunla ilgili bir şeyler görüyoruz. Genel olarak kitaptan gidiyor. Evet. Ama kitabın içerisi çok aktif. Evet. Bu sayede böyle değişik etkinlikleri oradan yapabiliyoruz. Evet. Ama bir eleştirim var benim kitaptan hani kitaba çok fazla hakim olmuyoruz. Yani o kitaplar çok geniş kitaplar ve sen o kitaplardan tüm sayfaları yapmıyorsun. Tüm sayfaları işlemiyoruz mesela. Zaten kısıtlı bir zamanımız var. 8 hafta gibi bir zamanımız var. Her kurda yeni bir kitap veriliyor size ve bu yani bir tık garip gelmişti bana çünkü. Ya bence normal ama ya. Yani belki de normal olur. Bana garip geldi. Şöyle çünkü lisede biz bir yılda bir kitap işliyorduk. Burada 2 ayda bir kitap işliyoruz. Birazcık hızlı geçmesi normal o yüzden. Tabii canım yani normal zaten hani 8 haftada bunu yapması normal. Ama hani her kurda yeni bir kitap geliyor falan filan. O da tabii okulun bileceği şey yani. Evet. Benim naçizane eleştirim bu. Okulun şeyinden bahsetmiştim. Geçer not 65. Okulun bir değişik özelliği de ödevlerinin bir tek fazla olması. Videonun başına uğraş dediğim aslında oydu. Mesela ödevlerimizden birisi writing booklet diye geçiyordu. Bizde 2 haftada bir yazı yazmamız bekleniyor. Yazılar çok uzun değil, 200-300 kelimelik.
Böyle bir ödevimiz var. Bunun harici bir tane uygulamaya kayıt oluyoruz. Yani kitaplar sayesinde kayıt Evet. oluyoruz. Eşir diye bir uygulamaydı. Oradan da kendi ilgi alanımıza göre konu seçip onu okuyorduk. Oradan Makale da gibi. makale okuyorduk. Kendi ilgi alanımıza göre istediğimizi. Onları cevaplıyorduk. Bu da okuma etkinliğiydi. Evet. Bu ödevlerin bence en büyük artısı hepsi bir sınav provası gibi bir şey. Bu bahsettiğim eşi okuma ödeviydi. Ama buna çok benzer bir şekilde sınav geliyor. Yazma ödeviydi. Öbürü, writing booklet. Ona çok benzer bir şekilde yazma sınavı geliyor. O yüzden ödevler yararlı. İleride yurt dışı gibi bir şeyler düşünecekseniz eğer böyle geçerlilik sınavları almak zorundasınız. Böyle bir sınavlara girmeniz lazım. Bu sınavlarda karşınıza gelecek sınav çeşitli gibi bir eğitim görüyorsunuz. Ona göre bir sınav, hani ona göre eğitim alıyorsunuz bu ödevler sayesinde ve güzel oluyor yani. Ve mesela en beğendiğimse yazma ödevini yayınladıktan sonra, hocaya attıktan sonra birkaç gün içinde size geri feedbackleriyle geliyor. Yanlışları gösteriyor. Nelerde yanlış yapması, gramer hataları. Hepsinden bahsediliyor. Bence güzel bir geri dönüş oluyor. Aynen öyle. Bunun dışında Graphicality yani son kur diğer level'lardan biraz daha farklı işliyor. Daha çok diğer level'lar sizin daha çok gündelik hayat konuşmanızı baz alırken bu son kur biraz daha akademik ve üniversiteye hazırlanmaya dayalı bir şey oluyor. Çünkü üniversite zaten BEF Üniversitesi İngilizce eğitim ağırlıklı bir üniversite. Sadece hukukta %33 İngilizce eğitimi veriyor. Bu yüzden sizin her okuduğunuz şey İngilizce olacağı için biraz da akademik İngilizce vermek adına böyle bir şey yapıyorlar. Zaten bu yüzden hazırlığı atlamamalısınız. Evet. Çünkü bu önemli bir şey. Mesela ben son kurda özellikle makale yazmayı, referansları nasıl yazmayı, sunum yapmayı, sunum tekniklerini ve bunları İngilizce bir şekilde yapmayı burada öğrendim kısmen. Sonuçta çok faydalı bir şey. Ve diğer 4 kurunuz ağırlıklı geçiyor, söz geçmek gerekirse. İngilizceyi öğrendiğimiz gramerlerini, kurallarını ve konuşmaya yansıttığınız bir kur olarak geçiyor. Son kursa Eda'nın dediği gibi akademik düzeyde makale yazma, sunum hazırlama, daha çok konuşma, resmi konuşma. Mesela şeyi çok beğenmiştim son kurda. Haftalık bize izletiyorlardı. İstediğiniz bir TED Talk konuşması izletiyorlardı. Evet. Sonra onu izledikten sonra aynısını siz sunuyordunuz. Bu hem dinlemenize yardımcı hem de sunum yapmak için her hafta sunum yapıyordunuz. Öyle düşünün. Güzeldi ve ben hep kendi sevdiğim konuları seçtiğim için sıkıcı da olmuyordu. Evet. Güzel oluyordu ya. Yani ben seviyordum. Sunum yapmak hani hem korkunuzu yeniyorsunuz böyle hem de konuşmanızı diğer kurlarda pratikleştirdiğiniz için daha kolay oluyor sunumda vesaire. Güzel oluyor yani. Ve videonun başında bahsettiğim bu zorluk aslında bu yoğunluktan kaynaklı. Mesela bizim TED Talk sunum günlerimiz pazartesiydi. Ve ben çoğu zaman burada kaçırıyordum onları. Hafta sonu yapmıyordum. Gelirken izliyordum. Buraya gelmeden. Metroda izliyordum. Sonra kafamda böyle bir şeyler kurgulayıp sunum yapıyordum. Birazcık doğaçlama yeteneğimi de geliştirdi Tabii belki. size öyle bir denk gelmiş. Bize öyle denk geldi. Böyle sunum bilin slide yapıyorduk yani. Ona göre sunuyorduk. Biz online yapıyorduk. Edalar online yüzde. mi? Öyle evet. O yüzden daha şanslıydım. Bilmiyorum hiç. Bu ödevleri böyle kaçırabiliyordum ama sonuçta bir şekilde yapıyordum. Oluyor gidiyor yani sıkıntı yok. Bir de prefakültenin en zorlayıcı kısımlarından biri tabii ki de sizin artık ödevleriniz yok, yazma ödevleriniz vesaire gibi ödevler yok. Onun yerine size kocaman bir nur topu gibi sunum sorumluluğu getiriyorlar. Sizin bu kurs sonunda bir sunum yapmanız bekleniyor. Ama bu böyle sıradan konulardan oluşan bir sunum değil. Dünya sorunlarından çevre kirliliği gibi böyle bir sürü sorunlardan bir tanesini seçip onu sunmanız gerekiyor. Ve bunu da sınıftan 3-4 kişiyle beraber oluşturduğunuz gruplarla yapmanız gerekiyor. Ve bu sunumun en yararlı kısmı da kurs 8 hafta sürüyordu. Ve siz her hafta sunumla ilgili yeni bir bilgi öğrenerek sunumunuzun başını yapıyordunuz. İkinci hafta biraz daha yeni bir şeyler öğrenerek onları kata kata aynı grupla 8 hafta boyunca bu sunumu hazırlıyordunuz.
Bu sayede sunum yapmayı öğreniyordunuz, tekniklerini öğreniyordunuz ve güzel bir sunum ortaya çıkıyordu. Fakat burada vereceğim tavsiye ise sınıflar karışacağı için son kurda eğer arkadaşınız varsa ya da gözünüze kestirdiğiniz insanlar varsa onlarla grup olun ki 8 hafta boyunca aynı grupla birlikte ödev yapacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Yani bu sizin için sıkıcı geçmesin. Benim örnek B burada son kurda bayağı zorlandım bu yüzden. Son kur evet benim için çok zorlu geçmişti. Sen tabii iyi sevdiğin Benim- arkadaşlarla geçmiş. Buradan selam olsun. Sen de söyle. Ben- Ben de seviyorum Ben kendimi. selam olsun. İsmini söylemeyeceğim. İsim Sonra verelim. söyleriz belki. Bir zaten şu an neyse dur. Konudan Ben kendi grubumu seçememiştim çünkü ilk derse geç kalmıştım. Uçağım kalkmamıştı yüzünden. Hava Kar. durumu yüzünden. Kar yağıyordu Kar. böyle ve uçağım kalkmamıştı. Gerçekten buraya gelemiyordum bile. İlk gün bu yüzden okula gelmedim. İlk günden gruplar oluşmuş. Herkes belirlemiş ve ben geldiğimde herkes böyle kimse beni şey yapmadı yani grubuna almak istemedi. Sonradan ilk gün gelmeyenler olarak başka bir grup oluşturduk. Yani genel olarak öyleydi. Ve zorlu bir haftaydı. Pek birbirimize uymuyorduk. İçlerinden sevdiğim insanlar da vardı ama yani böyle çok da uyumlu değildik. Yani zor geçmişti benim için. Öyle. temel özet olarak hazırlık eğitimini söylersem bu 4 kur boyunca İngilizcenizi pekiştiriyordunuz. Konuşmaya yönelik, konuşmaya yansıtmayı öğreniyordunuz. Son kursa bütün bilgileri toplayıp bunu sunum üzerinde, konuşma üzerinde daha da geliştirip hazırlığı bitiriyorsunuz. Evet. Yoğun bir eğitim. Zor denebilir ama çok da zor değil yani. Yapılıyor Herkes bir şey. geçebilir genel Gibi. olarak. Uğraşmazlar. Ödevlere önem veriyorlar aynı zamanda. Bunu da söyleyeyim. Ödevlere önem veriyorlar ve sizin herhangi bir şekilde intihal yapmanıza çok dikkat ediyorlar. Yani ödevimi arkadaşımdan geçeyim gibi bir şey söz konusu olursa 0 alıyorsunuz o ödevden. Hem ödevini aldığınız kişi hem siz 0 alıyorsunuz ki bu benim başıma geldi yani. Benden Ödevini ödev çaldılar. aldılar. Yani ödevimi çaldılar ve 0 girildi. Çok çok kötüydü. Çok kötüydü yani. Ödevleri çünkü Blackboard üzerinden yüklüyoruz ve uygulamanın kendi bir algoritması onları karşılaştırıyor. Bir şeyler yapıyor herhalde. Ben de anlamadım. Ha. Bu sayede ödevleri anlıyorlar yani. Aynen. Direkt 0 almak istemiyorsanız. Buna çok dikkat ediyorlar. Yani internetten de almayın. Hani ona da dikkat ediyorlar. Bu tür ödevler çünkü hem sizi geliştiriyor hem de ne gerek var yani. İnternetten almaya. Dönem arasında isteyenler sınava girebiliyor. Bu sayede eğer kurunuz varsa hala sınavdan yüksek puan alırsanız okumanız gerekmiyor. Irregular olarak bölüme başlayabiliyorsunuz. Evet, ama bunu tavsiye etmiyoruz. Tavsiye ediyoruz. Bunu geçen bir Bir arkadaşım. arkadaşımız vardı ve Pişman. şu an pişman. Şu an Hatta bölüm- bugün sınava hazırlanıyor. Bugün bölümde sınava hazırlanıyor. Evet, bir gördük onu buraya gelmeden önce. Bitti galiba sınav değil mi? Evet. Bitmiş olması lazım. Sonuç olarak hazırlık okuyun, okutturun. Okuyun. Pişman olmazsınız. Güzel arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Farklı bölümden bir sürü arkadaşlar. Farklı ve bağınız kopmuyor. Yani benim kopmadı en azından. Bağınız kopmayınca da güzel oluyor yani. Ve aynı zamanda kulüp etkinliklerine de katılabiliyorsunuz böyle. Bir tık daha rahat bir sene olduğu için bölüme başlayınca kulüp etkinlikleri bir tık daha zor olabiliyor. Yani öyle düşünüyorum. Kulüp etkinliklerine katılabilirsiniz. Yapmak istediğiniz şeyler varsa veya işte güzel akademik kulüplere katılıp orada da staj imkanları falan filan bulabilirsiniz. Yapan bir arkadaşım var. İşte ben çok Biz hakim kulüplerde değilim. çok Evet, aktif değildik ama kulüplere çok aktif değiliz. kulüplerle ilgili konu getirebiliriz buraya. Aynen, Daha çok kulüp belki. detaylı olarak konuşuruz. Onun dışında eklemek istediğiniz bir şey Son var mı? olarak biz 3. kurdan başladığımız için son kurumuz boştu. Ve okul bize tercih hakkı da veriyordu bu konuda. Evet. İsteyen boş geçirebiliyordu. Kuru bittiği için okumak zorunda değil. Direkt kendi şehrine de gidebilir. Başka şehirden geliyorsa. Ben İstanbul'daydım ama yine de okumadım. Okumadım derken okul bize seçme ders hakkı veriyor. 2 tane seçme dersi açıyor. Hazırlığı erken bitirenler için. İsteyen bunları alıp kredilerini doldurabiliyor bir sonraki sene için. Örnek A ve da Ben aldım. 16. O almadı. Ben almadım. Aynı zamanda 2 tane seçmeli ders sunuldu bana. Ben bir tanesini aldım, bir tanesini almadım. İstesem ikisini İkisini beraber de de alabiliyordum ama bu bana ağır geleceğini düşünmüştüm. Ki yapan olabilir mi? Olabilir. Bana sadece ağır gelir diye düşündüm. Güzel de seçmeli dersler açıkçası.
O hakim değil çok ama devam zorunluluğumuz yoktu seçmeli derslerde ve online bir şekilde gördük biz seçmeli dersleri. Ve her hafta bir tane hayat içinden bir konu bulup onu tartıştık. Biz literatür dersindeydik, literatür. Bu ders açıkçası güzeldi tartışma konusu olarak. Yani biz sınava girmedik, sadece tartışma olarak bir not aldık. Devam zorunluluğumuz da yoktu, yoklama alınmıyordu. Ben çoğunlukla derse girmedim çünkü sabah dersiydi. Onun dışında bir de sunum verdiniz ve verdirttiler bize. Sunum da güzeldi gayet. Biz 2 günde falan hazırlandık arkadaşımla ve sunumu verdik. Hocalar zaten puan konusunda biraz güzel, cömert davranıyorlar. Ve sizin seneye yükünüz de hafiflemiş oluyor. O yüzden tavsiye ederim ben. Seni dinliyorum. Ben boş geçirmeyi tercih ettim. Evet. Güzeldi. Evet. Ben de mutluyum. Ve o da kaç hafta sürüyor? Yaklaşık bir... O da bir 8 hafta. Evet, 8 hafta kadar sürüyor. Şu an bitti yani benim. Bir de son olarak devamsızlıktan bahsettiği için aklıma geldi. Her kurda hazırlık için 15 saatlik devamsızlık hakkımız var. Bence az birazcık. Çünkü günde 4 saat dersiniz var. 2 ay boyunca 15 saat hakkınız var. Bir tık az. Diğer okullara kıyaslayınca daha da az geliyor. Bu da aklınıza bulunsun. Geçmemeye çalışın. Bir de raporlu özürlü devamsızlıklar var. Onlar da 15 saat. 20 saat galiba. 15. Bir de böyle ayrı bir bölüm var. 100 Bahane saat bölümü. falan. Aynen. Onun ne olduğunu biz bilmiyoruz açıkçası. Bilmiyoruz yani. Öyle. Öyle. Evet, kapanışını yapamayacağız. Hazırlık hakkında daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Cevaplayacağımızı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.